Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen, yıllardır yapıp sattığım içli köfte tarifiyle geldim. Bütün püf noktalarıyla videoda anlattım. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 4 bardak çiğ köftelik bulgur ekliyorum. Kısırlık ayrı, çiğ köftelik ayrı. 4 bardağı ekledikten sonra 1 bardak irmik ekliyorum. İrmik hem çıtırlığını sağlıyor hem de yapıştırıcı özelliği olduğu için kullanıyorum. Kullandığınız irmiğin inceliği ve kalitesi de çok önemli. Bilindik bir marka olsun. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. 1 yemek kaşığı kadar da pul biber ekledim. Pul biber isteğe bağlı olarak dilerseniz kullanmayabilirsiniz. Malzemelerimi güzelce karıştırdım. İyice karıştırdım. Islatmak için 2 bardak sıcak su döküyorum. Su kaynadıktan sonra bir 5 dakika kadar dinlendirin. Daha sonra suyu kullanabilirsiniz. Suyu döktükten sonra bulgurların güzel bir şekilde ıslandığından emin olun. İyice karıştırıyorum. Eğer gerekiyorsa çok az daha su dökebilirsiniz. En fazla yarım bardak kadar kullanabilirsiniz bu aşamada. İçli köfte yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta su. Eğer suyunu kaçırırsanız içli köftenin kıvamını bulmakta zorlanabilirsiniz. Bulgurlarımı ıslattım. Elimle şöyle bir düzeltiyorum. İyice bastırıyorum ki bulgurlar çok fazla şişmesin. Üzerini kapattım. 1 saat kadar dinlendirdim. Tamamen soğumuş. Bulgur bu aşamada sertleşebiliyor. Elimle dağıtıyorum. Videoyu bu aşamalarda çok fazla kesmeyeceğim. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Bulgurları güzelce dağıttım. Ortasını havuz şeklinde açtım. 1,5 yemek kaşığı kadar salça, domates ve biber karışık kullandım. 1 adet yumurta ekledim. İlk etapta malzemeleri güzelce birbirine yediriyorum. Bu aşamada hiç su kullanmadım. Dediğim gibi çok fazla kesmeyeceğim bu aşamayı. Hamurun ne kadar rahat toplandığını yakından görebilirsiniz. Yaklaşık 2 avuç kadar su döktüm. Suyu kontrollü kullanın. Eğer acemiyseniz daha az kullanın. Azar azar ekleyerek kıvamını çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Hamuru 2 avuç suyla ıslattıktan sonra güzelce yoğuruyorum. Bu aşamadan sonra sadece elimi ıslatıyorum. Biraz gücünüzü kullanmanız gerekiyor. Çiğ köfte tepsisi kullanırsanız hamur çok daha rahat bir şekilde toparlanıyor. Dikkat ederseniz hiç kesmeden hamuru toparladım. Yaklaşık bir 5-6 dakikadır yoğuruyorum. Hamur bu şekilde toparlandı. Bu aşamada yarım bardak kadar un kullanıyorum. Ben unu biraz az kullanıyorum sürekli yaptığım için. Yine eğer acemiyseniz bir bardağın hepsini kullanabilirsiniz. Ara ara elimi ıslatarak yoğuruyorum. Hamur hiç tepsiye yapışmıyor dikkat ederseniz. Hamurumu hiç kesmeden bu kıvama getirdim. Yaklaşık bir 10 dakikadır yoğuruyorum. Bu şekilde kıvamına bakmayın. Daha bir 20 dakika kadar daha yoğuracağım. Ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız zaman ne çatlama olur ne patlama olur. Güzel sabırlı bir şekilde yoğurun.
Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bazı tariflerde 1 bardak kitel bulguru ekliyorum. Her zaman aynı markayı bulamadığım için bazen eklemiyorum. Yine eşim bakmış o markadan olmadığı için sadece çiğ köftelik bulgurla hazırladım. Kitel bulguru kullanmasanız da olur ama kullandığınız zaman yine daha rahat bir şekilde hamur halini alıyor. Ben sürekli olarak yaptığım için artık aşağı yukarı ne kadar su alacağını biliyorum. O yüzden kontrollü ve dikkatli bir şekilde güç kullanarak hamuru bu hale getirdim. Sizler için doku testi yapıyorum. Elimle toparladım, silindir şekline getiriyorum. Uç kısımlarını düzeltiyorum. Parmağımı çok az ıslattım. Fazla suyunu avucuma sürdüm. Yavaş yavaş açıyorum. İlerleyen dakikalarda daha da ayrıntılı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Bu arada ben iç malzemesini eklemedim. İç malzemesini bir gece öncesinden hazırladım. Ama isterseniz yine kanalımdan iç malzemesi tarifine de ulaşabilirsiniz. Kısaca bir anlatayım. 500 gram kadar kıymayı kavurdum. Daha sonra 1 yemek kaşığı tereyağı ekledim. 3-4 adet soğanımı çok da küçük olmayacak şekilde doğrayıp ekledim. Onu da kavurduktan sonra tuz, pul biber ve karabiber ekledim. Biraz soğuyup ılıdıktan sonra 1 bardak ceviz ekledim. Çok az da maydanoz ekliyorum. Ceviz ve maydanoz tamamen isteğe bağlı. Dilerseniz kullanabilirsiniz, isterseniz de kullanmayabilirsiniz. İç malzemesini bir gün önceden hazırlarsanız daha rahat bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İç malzemesinin soğumasını beklemek zorunda kalmazsınız. İç malzemesini 1-1,5 yemek kaşığı girecek şekilde ayarlıyorum. Bazen kaşığı tepeleme doldurduğum için 1 yemek kaşığı kullandığım da oluyor. Genelde boyutları aynı oluyor. Hamuru açmak kadar kapatmak da çok önemli. Yavaş yavaş çevire çevire kapatıyorum. Elimi çok az ıslattım. Döndürerek kapatıyorum. Fazla olan kısımlarını alıyorum. Genelde doldurduğum kısımda değil de alt kısımda daha çok fazlalık oluyor. O fazlalığı aldım. Çevirerek şeklini veriyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. İlk etapta elimle yuvarladım. Daha sonra silindir şekline getirdim. Yavaş yavaş açıyorum. Parmağımı ıslattım. Fazla olan kısmını avucuma sürdüm. Yavaş yavaş bastırarak açıyorum. O kadar güzel bir hamur oldu ki en ufak bir çatlama olmuyor. Ağız kısmına dikkat ederseniz zaten oradan anlaşılır. Çatlayıp patladığı zaman direkt ağız kısmından çatlıyor. İç harcını koydum. Yavaş yavaş kapatıyorum. Fazla olan kısmını alıyorum. Yapa yapa eliniz alışacaktır. Yapmaktan vazgeçmeyin. Yine her şekilde yardımcı olmaya çalışırım. Şeklini verdim. Hamur ne kadar güzel olursa şekil verme aşaması da o kadar kolay oluyor. Meraklısı için ben içli köftelerimi hazırlamaya devam edeceğim. Bu aşamada belirtmek istiyorum. Eğer dondurmak istiyorsanız bu şekilde hazırladıktan sonra kesinlikle bir işlem yapmayın.
Direkt bir tane tepsiyi alın, tepsiyi dondurucuya koyup o şekilde yarım saat kadar donmasını bekleyin. Donduktan sonra da buzdolabı poşetlerine alıp istediğiniz gibi dondurabilirsiniz. Yine kızartmak istediğiniz zaman veya haşlamak istediğiniz zaman yarım saat kadar tezgahta bekletin. En az bir 20 dakika kadar beklesin. Daha sonra bol kızgın yağda veya kaynayan tuzlu suya atıp hazırlayabilirsiniz. Bir tanesini de bu şekilde yakından sadece açılışını göstereyim. Yavaş çekimle gösteriyorum. Yavaş yavaş çevirerek açıyorum. Ara ara parmağımı çok az ıslatıyorum. Çok ıslatmayın. Bu sefer hamur elinize yapışır. Kontrollü yavaş yavaş ıslatarak açın. İçli köftelerimin hepsini hazırladım. 4 tanesini kızartıyorum. Derince bir tencerenin içerisine bol sıvı yağ koydum. İyice kızdırdıktan sonra içli köftelerimi içerisine bıraktım. Harlı ateşte pişiriyorum. Ocağımın en büyük gözünü kullanıyorum. İçli köftelerimi ara ara çeviriyorum ki eşit bir şekilde kızarsın. Sizler için doku testi de yapacağım. Sizler içli köftenin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.